Herkese merhaba. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Dilerim herkesin sağlığı, keyfi, neşesi yerindedir. Bugün çok önemli bir konu anlatacağım. Bütünlenme. Bu konuda çoğu kişinin takıldığını fark ettim ve bunu iyice açıklamak istiyorum. Nasıl bütünlenebiliriz? Bu yin yang diye anlatılan, iyinin içinde kötü olduğu, kötünün içinde iyi olduğu meselesi ne? Sanki duyduğumuzda evet kabul ediyoruz. Fakat bizim bütünlenmemiz açısından kendi içimizde bu bütünlenmeyi yapamıyoruz. Bunun için bir şeyin farkına çok iyi varmamız gerekiyor. Tek bir şey var. Ona ne derseniz deyin. Allah deyin, Tanrı deyin, yaratan deyin. Ha ben bir yaratana inanmıyorum, sistem deyin, enerji deyin. Her ne istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Fakat tek bir şey var. Ve o şey bütün halinde ve her şey ona dahil. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bizim yanılgıya düştüğümüz nokta şurası. Hep iyi insan olmaya çalışıyoruz. Hep kötü yönlerimiz olduğunu kabul etmemeye çalışıyoruz. Dışarıda bırakmaya çalışıyoruz. Kötü olduğumu hissettiğim zaman onu görmemeye çalışıyorum. Kabule geçmek istemiyorum. O konuda direnç gösteriyorum. Halbuki bütünlenme iyinin de kötünün de benim içimde olduğunu kabul etmekle olur. Lütfen bunu çok iyi düşünün. Bakın bir bir sistemden bahsediyoruz ve diyoruz ki onun dışında tek bir toz zerresi bile yok. Peki kötülük bunun dışında olabilir mi? Hırsızlık bunun dışında olabilir mi? Katil olmak, insan öldürmek bunun dışında olabilir mi? Hiçbir şey dışında değil. Ve bu Allah diye bahsetmek istiyorum ben. Allah bana nefesinden üfledi ve bana şah damarımdan yakın. Yani kendisinde olan bütün potansiyeli bir öz parçası olarak benim içime koydu. Dolayısıyla benim içimde hem iyilik hem kötülük var. Bunu kabule geçmek çok çok önemli. Bakın çok basit bir şekilde anlatacağım. Hırsız mısınız? Hayır. Ama diyelim ki çocuğunuz evde aç. Ekmek çalmaz mısınız? Ben çalarım. İtiraf edin bunu kendinize. Diyelim ki çocuğunuza birisi tecavüz etti. Bir saniye içinde katil olursunuz. Gözünüzü kırpmazsınız. Bu potansiyeli fark edin. Evet, elime makinalı tüfeği alıp çıkıp herkesi öldürmüyorum. İnsanlardan nefret etmiyorum. Ama bu potansiyel her an hepimizin içinde var. Ben hırsız olabilirim, katil olabilirim, ahlaksız olabilirim. Evde aç çocuklarım varsa gidip onları doyurmak için bedenimi satabilirim. Potansiyel içimde var. Bunu kabul etmenizi istiyorum. Bunu kabule geçtiğinizde çok büyük bir rahatlama gelecek. Evet, iyiyim ve kötüyüm. Ben hem meleğim hem şeytanım. Hepsi benim içimde var ve ben bir bütünüm. Ama o sahne neyi gerektiriyorsa, bana o gün ne yaşatılıyorsa tepkim ona göredir. Bu demin saydığım kötü olaylarla karşılaşmışsam benim de kötü yanım ortaya çıkar. Benim de şeytan zihnim devreye girer. Ben de insan öldürebilirim. Ben de kötülük yapabilirim. Ben de çalabilirim. Her şeyi yapabilirim. Ama hayat güzel giderken durup dururken böyle bir şey yapmayı seçmem. İçimize vicdan diye de bir şey konulmuş. Onun için o vicdan terazisiyle hareket ediyoruz. Ama kötü yanımı yadsıdığımda hiçbir zaman bütünlenemiyorum. Yani fark etmem gereken çok çok önemli bir nokta bu. İyi de kötü de benim, hepsinin potansiyeli benim içimde var. Kendinize bunu söyleyin. Kendinize bunu itiraf edin daha doğrusu. Direnç gösterdiğimizde hayır ben kötü olamam. Onlar kötü. Onlar sinsi. Kabul edemediğiniz ne var? Bunu kendinize söyleyin. Ben kötü bir insanım. Ben hırsızım, ben ahlaksızım, kötülükler düşünüyorum, ben dedikoducuyum. Kendinize bunları söyleyin ve bunu bir test olarak da yapabilirsiniz. Hangisini söyleyemiyorsunuz? Bu çok önemli. Söyleyemediğim yerde direnç gösteriyorum demektir. O yanımı kabule geçemiyorum demektir ve o zaman bütünlenemem. Var olan her şeyi kabule geçeceğim. Şimdi fıtrat denilen bir şey var. Kimisi başka bir şekilde doğar. Yani bunu yoğunluk olarak anlatabilirim. Kimisinde işte atıyorum keman çalma kabiliyeti çok yoğundur. Ama sizde öyle değil de siz şarkı söyleyebiliyorsunuzdur. Yahut da işte heykeller yapabiliyorsunuzdur. Ya da çok güzel yemek yapabiliyorsunuzdur. Hepimizin yoğunlukları farklı. Hepimizin içinde aynı özellikler var ama yoğunluklarımız farklı. Bunu fark ettiğiniz zaman
İnsanları eleştirmekten, yargılamaktan, o niye öyle demekten de vazgeçiyorsunuz ve kendinizi de olduğunuz gibi kabule geçebiliyorsunuz. Yargılamayı bırakmak o kadar kolay oluyor ki bunu fark ettiğiniz zaman. Evet, bu özellik bende de var ama ondaki daha yoğun. O böyle doğmuş. Yani onun doğasını olduğu gibi kabul ediyorum. O böyle doğmuş, bu kadar. Onu değiştiremeyiz. Kendi özelliği. Bu yaşam deneyiminde bunu deneyimlemek için dünyaya gelmiş. Ben de bunu deneyimlemek için dünyaya gelmişim. İçimde kendimizi sürekli bu yüzden yargılıyoruz. Bunun farkına varın. Çok çok önemli bir nokta. Yani içerideki diyor ki bana sürekli sen iyi bir insan değilsin, sen iyi bir anne değilsin, sen iyi bir evlat değilsin, öyle değilsin, böyle değilsin. Yani bana sürekli iyi olmamı baskılıyor. Halbuki ben evet iyi değilim. Yani ve iyi, hatta mükemmel olma çabasındayız hepimiz. Kendimizi o kadar çok yoruyoruz ki mükemmel diye bir şey yok ve mükemmel olmak zorunda değilim. Bir kere bunu anlayalım ve rahatlayalım. Mükemmel diye hiçbir şey yok. Sadece ben olduğum gibiyim. Ben böyle doğdum. İçimde bütün potansiyel var. İyi de olabilirim, kötü de olabilirim. Hayat karşıma ne getirirse o sırada ona göre davranırım. Yani kayığım varsa dereyi kayıkla geçerim ama yoksa ne bileyim yüzmem gerekebilir. Daha çok çabalarım. Daha o zaman daha başka bir insana dönüşebilirim. İşte yüzerken karşıma bir takım şeyler çıkarsa ne bileyim yaratıklar diyelim, uyduruyorum şu anda. Onları öldürmem gerekebilir. O zaman ben onların katili haline dönüşebilirim. Yani sahne ne gerektiriyorsa ben onu yaşarım. İçimde bu potansiyel var. Bu potansiyeli kabule geçmek bizi rahatlatacak. Tamamen kabule geçtiğim zaman o zaman anlıyorum Yin Yang'ın ne demek istediğini. Siyahın içinde beyaz da var, beyazın içinde siyah da var. Hepimizin içinde hem bir melek var hem şeytan var. İyi olmak zorunda değilim. Bu o kadar e, bunda eğer direnirseniz hayat size bir şekilde öğretir. Bir çocuk vardı, epey belki bir sene oldu ama sürekli burada tabii başka bir konuya da geçiyorum aynı zamanda. Yardım istemeyene yardım etmememiz gerekiyor. Bunu söyleyeyim parantez içinde. Bu çocuk sürekli çorba pişirip dağıtıyordu. Sokak sokak gezip geceleri açlara dağıtıyordu. Sonra annesini çok kötü bir şekilde o aç olan insanlar dövdüler. Ve ortaya yazdı Facebook'ta. Ben şahsen tanımıyorum. Çok şaşırmıştı. Ben bu kadar iyi bir insanım, bu kadar iyilik yapıyorum. Üstelik bunu bu insanlara yapıyorum. Neden bana böyle bir geri dönüşü oluyor diye. Şimdi bir kere istemeyene yardım ettiğimizde o kişilerin karmasına karışmış oluyoruz. Onlar o yaşam deneyimini yaşamaya geldiler. Yani birisi size avuç açıp açım, bana yardım et, paraya ihtiyacım var, işte ne bileyim eve ihtiyacım var, kalacak bir yere, bir paltoya ihtiyacım var dediğinde evet verin. Ama durup dururken siz gözlemleyip de ha bu kötü durumda, dur ben gideyim ona yardım edeyim duygusu kibirdir. Bakın bunu fark edin. Ama burada şunu söyleyeyim, kibir de kötü bir şey değil. Ben kibirliyim, evet. Bunu fark etmem için bunları yaşıyorum. Başkalarının karmasına karışmamayı öğrenmek için onları yaşıyorum. Ya da her zaman ben çok iyiyimi kendine ispat çabasında olan bir varlık da o çocuk. Ha bak, iyisin ama kötüler de var ve senin içinde de o kötülük var. Evren kabul etmediğiniz sürece sizi kabule geçirmek için içinizdeki o kötülük potansiyelini ortaya çıkaracağınız şeyler yaşamanıza sebep olur. Buna çok dikkat edin. Ben kötü bir insan değilim, değilim diye direndikçe siz öyle bir sahneye gelirsiniz ki bir bakmışsanız içinizden canavar çıkmış. O kötülüğü size ispat eder ve sonunda dersiniz ki evet ben kötü bir insanım. Ama bu kötü bir şey değil. Bunun farkına varmak, yüksek bilinç açısından konuşuyorum. Yani konuştuğumda boyut boyut konuşmak zorundayım. Artık üçüncü boyut gibi düşünmeyin. Bilinçleri yükseltme aşamasındayız. Daha yüksek bir farkındalıkla baktığınızda her şeyin bir bütün olduğunu, iyiliğin de kötülüğün de bu bütüne ait olduğunu ve gerçekten yaşam o sırada ne gerektiriyorsa onun içinizden çıkacağının kabulüne geçmek zorundasınız. O zaman işte kendinizi yargılamayı bırakıyorsunuz. Evet, potansiyelim var ve yapabilirim. Ama sahne gerektiriyorsa, gerektirmiyorsa durup dururken kötü olmama gerek yok. Ama kötülüğün içimde olduğunu kabul ettiğim zaman kötüleri yargılamayı, onlardan nefret etmeyi de bırakıyorum.
O zaman ben bütünlenme yolunda çok büyük bir adım atmış oluyorum. Bakın en büyük adım budur. Aşılamayan, en çok herkesin takıldığı nokta bu. Çünkü sürekli diyoruz ki hayır ben kötü değilim, ben çok iyi bir insanım, onlar kötüler. Hepimiz aynıyız ve hepimiz o bütüne aitiz. Ve o bütünün içinde her şey var. Dışında hiçbir şey yok. Bu sihirli kelime. Bu cümleyi aklınızda tutun. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir kötülük onun dışında olamaz. Bir toz zerresi bile onun dışında olamadığına göre hırsızlık, sinsilik, kötülük, aklınıza ne geliyorsa işte kıskançlık, şudur budur. Bunların hiçbiri de onun dışında olamaz. Yani ben bu her şeyi toplamak ve kabul etmek zorundayım. Şamanların böyle bir çalışması var. Ruh parçalarını bıraktıkları yerden toplayarak bir çalışma yapıyorlar bütünlenmek için. Aslında biraz da ona benziyor. Her yönümü görüp kabul edeceğim. Evet, bu da bende var, bu da bende var, bu da bende var. O zaman bütün yargılardan, eleştirilerden, insanları dışlamaktan, kendime gösterdiğim dirençlerden kurtulmuş olacağım. Ve işte bütünlenmeye doğru çok çok büyük bir adım atmış olacağım. Umarım hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Hepinizi sevgiyle hoşça kalın diyorum.